Bize Ankara Şube Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün kişisel gelişim semineri yapacağız. Meditasyon, kendini iyi hissetmek. Bu aralar çok ihtiyacımız var kendimizi iyi hissetmeye. Güçlenme, duygusal zeka, ruhsal zeka seminerine hoş geldiniz. Yogesh Sharda Bey bizi bu konuda bilgilendirecek. Bu seminere vesile olan hem üyemiz, Elektrik Mühendisleri Odası üyesi Günü Hanım bu konuda sizi bilgilendirecek kısaca. Ben Ankara Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına bütün seminerlere değişik konularda kültür, sanat, kişisel gelişim, zaten biz mesleki olarak çok değişik meslek alanları yapıyoruz. Bunlarla size açık olduğumuzu, sizden gelecek teklifleri de değerlendireceğimizi, yeter ki biz Ankara Şube yönetimine ulaşmanızı diliyorum. Hem kendi üyelerimizi hem de halkımızı bilgilendirmiş oluyoruz. Böylece paylaşmış oluyoruz. Ben Günür Hanım'ı davet etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Buyurun Günür Hanım. Şuraya geçin. Şöyle herhalde sesim çok burayı kullanmak istemiyorum. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, sevgili çok değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz bugünkü etkinliğimize. Ben kısaca bugün konuğumuzdan ve bu etkinliğe aracı olan gönüllü dernekten sizlere bahsetmek istiyorum. Brahma Kumaris Kişisel Gelişim ve Motivasyon Derneği gönüllü bir sivil toplum kuruluşu. 1999 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı ve İstanbul'da, Antalya'da temsilcilikleri bulunmakta. Tamamen gönüllü bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Kişilerin hayatla daha kolay yol almalarını sağlamaya yönelik, hepimizin ihtiyacı olan günümüzde kendimizi daha iyi hissetmek, daha huzurlu olmak, iş hayatımızda, aile hayatımızda, ilişkilerimizde kendimizi rahat hissetmemize yönelik bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz, bizimle birlikte olacak olan konuğumuz Yogesh Sharda. Çok değerli bir konuk. Kendisi 20 yıl aşkın süredir kişisel gelişim eğitimi, atölye çalışmaları yapıyor, eğitimler düzenliyor ve bunu dünyanın her yerinde yapıyor. Kıta Amerika'sında, işte Uzak Doğu'da, Hindistan'da. Kendisi Hindistan kökenli, İngiltere'de eğitimini tamamlamış. Çok uluslu ve uzun dönemdir de 15 yıl aşkın süredir de Türkiye'de sık sık bu tip faaliyetler yapıyor. Bugün bizlerle burada. Ben meslektaş olarak hem de elektrik mühendisi olarak burada böyle bir etkinliğin yapılmasından çok mutluyum. Umuyorum bundan sonra da bu tip etkinliklerin devamı gelir. Birlikte bu tip çalışmaları yaparız. Oda olarak çok güzel mesleki çalışmalar yapılıyor. Bunları biliyorum yakinen. Ama bu tip faaliyetlerin de devam etmesini gönlüm arzu ediyor. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yogesh'e çeviri için yardımcı olacak arkadaşımız Reyhan Erkiden. Kendisi çeviride yardımcı olacak. Kayıt alınıyor. Eğer isterseniz e-maillerinizi bırakıp yanına da bir tik atarsanız biz Brahma Kumaris'in EMO dışında Ankara'da faaliyetlerini yapıyoruz. Mesela Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nde size haberdar edebiliriz. EMO'nun kayıt formunun yanına bir tık atarsanız, hani onay verdiğinize dair bizim mail grubumuza sizi dahil edip etkinliklerimizden de haberdar edebiliriz. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yogesh.
gerekiyor mu benim için de yoksa buradan yeterli mi? Salona soralım, ihtiyaçsa size doğru yaklaştıralım. Özellikle arkada oturan aslında erikler gerekiyor mu? Şu anda herhalde daha rahat bir ses gelgisi. So, hello, good evening everyone. Can you hear me? Herkese merhaba, iyi bir öğleden sonrası diler ve kendi sesinin duymadığını sorar. So, very happy to be in Ankara again and seeing some old friends and some new friends as well. Ankara'da tekrar bulunmak çok hoş. Aranızda eski arkadaşlar ve yeni arkadaşların olduğunu görüyorum. And my thanks go to the Chamber for this invitation to be here and share some ideas which I hope will be useful for you tonight. Programı organize eden arkadaşım sizin üyeniz. O yüzden de böyle davet için teşekkür ediyor ve umarım diyor bu akşamki paylaşım herkes için faydalı olur. We of course globally we live in challenging times, so there's certainly a need to know how to manage your own self, how to motivate yourself and control yourself. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dünyada evrensel olarak çok zorlukların olduğu bir süreç içindeyiz. O yüzden de karşımıza çıkan engellerin üstesinden nasıl geleceğimiz ve donanımlı olmamız hepimiz için önemli. As maybe was mentioned in the introduction, I've been involved in these subjects since I was quite young. I was 8 or 9 years old when, through my parents, I started exploring these subjects. Tanıtım konuşmasına yapılan konuları, bahsedilen konuların ben 8-9 yaşından beri ailesinden dolayı onlarla tanışmış ve o süreçlerden bu yana kadar bu konular içindeyim diyor. Subjects such as why do people behave the way they behave? Mesela diyor insanların davrandıklarının neden öyle davrandıklarına dair sorular. What is driving people's behaviors? İnsanları o şekilde davranmaya iten nedenler nelerdir? Why do people get stressed? İnsanlar neden stresli oluyorlar? Why do people get angry? İnsanlar neden öfkeleniyorlar, kızıyorlar? What causes a person to be happy and also lose happiness? Bir kişinin mutlu olmasına neden olan nedir? Aynı zamanda o kişinin mutluluğu kaybetmesine, yitirmesine neden olan nedir? Indeed, is happiness something that belongs to you, or is it based upon the things outside of you? Acaba gerçekten mutluluk sizin içinizde olan bir şey mi, yoksa mutluluğu temin eden şeyler sizin dışınızda olan bir şey mi? So there's a whole science connected to understanding your own mind and how your thoughts work. Zihninizi ve düşüncelerinizin nasıl çalıştığını anlamak bir bilim alanı aslında. So in addition to knowledge and understanding, it's also important to know how to control and collect your mental energy. Yani bilgiyi bilmek, onu anlamak önemli ama aynı zamanda onları kullanarak kendi zihnimizi nasıl kontrol edeceğimizi bilmek de çok önemli. So topics like self-awareness, visualization, meditation, also something I've been involved with for most of my life. Öz farkındalık, meditasyon, zihni yönetme gibi konular benim çok erken yaşlardan beri uğraştığım, ilgilendiğim alanlar. So tonight I'll be sharing a few ideas, doing a few things on the board, and also maybe doing 1 or 2 exercises to just explore how the mind works. Yani bugün bu akşam sizlerle paylaşacağım, tahtada bazı çizimler, yazılar yaparak sizinle paylaşacağım, bazı egzersizler yaptıracağım size. Bunlar hepsi bizim zihnimizin nasıl çalıştığını bize gösteren paylaşımlar olacak. So is anybody here, who is here the first time with myself in a session? Yani aranızda ilk defa benimle böyle bir programa katılanlar varsa ellerini kaldırarak belirtebilirler mi? Quite a few, okay, so I think I can do the same jokes again. Aranızda çok yeni olanlar var, o yüzden de daha önceki seminerlerde yaptığı şakaları yine diyor sizlerle yapabilirim. Okay, so it's we're looking at 4 big topics together. Birlikte bugün 4
temel ana konulara bakacağız, göz atacağız. I've got these terms, emotional intelligence and spiritual intelligence. Bunlardan iki tanesi duygusal zeka ve ruhsal zeka. And how can these help us to manage our own motivation and also to empower ourselves in our day-to-day life? Yani bunlar bizim nasıl motivasyonumuzu arttırırlar ve aynı zamanda günlük yaşamda karşımıza çıkan durumlarla nasıl baş edebiliriz, üstesinden gelebiliriz, onlara bir ışık tutacak. So for this it's very important to understand one's own self. Dolayısıyla da kişinin kendisini anlaması bu konuda çok önemli. To understand how your own mind functions. Yani kendi zihnimizin nasıl çalıştığını, nasıl fonksiyon gösterdiğini anlamak çok önemli. Because I believe ultimately life is a mind game. Life is a mind game. Benim anladığım kadarıyla diyor, yaşam bir zihin oyunu. If you know how to look after your mind, you know how to manage your life. Eğer zihninize nasıl bakacağınızı biliyorsanız, o zaman yaşamınızda nasıl idame ettireceğinizi biliyorsunuz demektir. It has been said famously by the Roman Emperor Marcus Aurelius, the quality of your life depends on the quality of your mind. Bahsettiği Romalı imparatorun söylediği gibi, quality of your life depends on the quality of your mind. Sizin yaşamınızın kalitesi, zihninizin kalitesine bağlıdır demiş. India there is a saying, Man Jeet Jagat Jeet. Hindistan'da da aynı anlama gelen bir söylem varmış. Şimdi kendisi Hintçeden İngilizce, dolayısıyla ben de Türkçe'ye çevirebileceğim. Which means if you conquer your mind, you conquer the world. Eğer zihninizi fethederseniz dünyayı fethedebilirsiniz dermiş bu söylemde. Think of any machine you buy, whether it's a car, a computer, a fridge. Yeni aldığınız bir makineyi düşünün, bu araba olabilir, buzdolabı olabilir, herhangi bir bilgisayar olabilir. With that machine, you receive a user manual. O aldığınız yeni aletle, yeni makineyle size kullanım kılavuzu gelir beraberinde. It tells you how to use the machine properly and how to look after it. Yani o yeni aldığınız makinenin nasıl düzgün çalışacağını, o makineye nasıl bakacağınızı açıklayan bir şeydir, notun içindeki. The question is, where is the user manual for the mind? O zaman biz şunu sorabiliriz, bizim zihnimizi kullanmanın, ona bakmanın kitapçığı nerededir? How are we supposed to use our mind? Biz zihnimizi nasıl kullanmak durumundayız? What is the art of thinking? Düşünme sanatı nedir? How much should you think about something and when is it enough? Yani bir şey hakkında ne kadar çok düşünmeliyiz ve ne zaman bunu düşünmeyi durdurmalıyız? How much should you plan for tomorrow? Ne kadar yarın için plan yapmalıyız? At what point should you forget the past? Ne zaman, ne kadar biz geriye dönüp geçmişi unutmalıyız? What kind of thoughts are healthy in the morning? What kind of thoughts should come later? Yani sabah hangi tip düşünceler önemli, ondan sonra onu takip eden öğleden sonra için hangi düşünceler önemli? So just as there is a science to look after the body, so too there is a science in looking after the mind. Bedenlerimize, fiziksel bedenlerimize bakmak için bir bilim alanı var. Peki zihnimize bakmak için de bir bilim alanı var. In today's world, we tend to not pay proper attention to the mind. Şu zamanda biz gerçekten zihnimize yeteri kadar dikkat göstermiyoruz, bakmıyoruz. And especially with our toys of technology, our machines, we are bombarded with so much information every moment of the day. Şu anda teknolojinin bize sunduğu olanaklarla, aletlerle biz meşgulüz ve onlardan gelen verilerle biz bombardıman altındayız. For example, who likes ice cream? Aramızda dondurma sevenler var. Kendisi dahil olmak üzere. If somebody offers you ice cream for breakfast, what would you say? Eğer birisi size sabah kahvaltısında dondurma ikram ederse ne dersiniz? Yes. There's a genuine ice cream fan at the front. But you may say, well, it's very nice, but perhaps a little bit later. Belki şöyle söyleyebilirsiniz, gerçekten çok güzel ama onu belki biraz günün içerisinde daha sonraki bir zamanda alabilirim. That's the same with our thoughts. There are certain thoughts which are useful and empowering at the
beginning of the day, other thoughts should come later. Benzer şekilde günün başlangıcında bazı düşünceler faydalıdır ve o insanı güçlendirir. Ama daha sonra başka düşünceler gereklidir. If we learn to understand how to respect the mind, which we will explore, we learn to maintain our energy. Eğer biz zihnimize saygı gösterirsek, nasıl bakacağını bilirsek ki o bizi güçlendirecektir. O şekilde biz zihnimizi yönetebiliriz. Why is it that we may lose motivation? Biz neden motivasyonumuzu kaybediyor olabiliriz? Who owns your motivation for life? Yaşam için sizin motivasyonunuza sahip olan kimdir, o kime aittir? Why do we make plans that don't become practical? Neden bazen planlar yapıyoruz ama onları pratik yaşama geçiremiyoruz? There is something behind all of this that we need to understand. Bunların hepsinin arkasında bir şey var ki biz onu anlamak durumundayız. And all is concerned with what's going on inside here. Bunların hepsi bizim bu işaret ettiği bölgede içimizde neler olup bittiğinin bir belirtisidir. It is said that human beings have traveled many hundreds of thousands of miles that way. İnsanların çok fazla yukarıya doğru kilometrelerce seyahat ettiği söylenir. Thousands of miles this way is across the land. Binlerce kilometrede şekilde ileriye doğru seyahat ettiği söylenir. Many kilometers that way down into the sea. Ve denize dalma, okyanuslara dalma şeklinde de aşağıya doğru da kilometrelerce seyahat etmiştir insanoğlu. But not even 1 centimeter this way. Ama olarak bunlara karşılık 1 santimetre bile içine doğru seyahat etmemiştir. It is understanding ourselves, understanding how to bring out the best of our human qualities. Yani bunun anlamı kendimizi anlamak ve insanlar dair niteliklerimizi açığa çıkaracak şekilde içimize doğru seyahat etmediğimizdir. Okay, let's start by exploring intelligence a bit. Hep beraber zekayı biraz daha inceleme altına alalım. I'm going to use the board to explain. So, bunun için de diyor tahtayı kullanmak durumundayım. So as long as you can hear Rehan, that's the main thing. Yani ses yeteri kadar gelebilecekse size önemli olan da onların açıklaması diyor. Tahtayı eğer net bir şekilde göremeyeceksiniz. Aramızda görecek olanlar varsa. So also, can I ask who actually is a member of the chamber here? EMO'nun üyeleri kimler diyor, onu görebilir miyim aranızda? These are all the engineers. Hepiniz mühendislersiniz değil mi diyor. These are all the smart people, right? Aynı zamanda zeki insanlarsınız değil mi? So I'll be asking you difficult questions. Zor sorular soralım mı? Okay, so let's just look at the meaning of intelligence. Zekanın anlamına bir bakalım diyor. Kendi sesi yeteri kadar ulaşıyor mu size? The one that we're most used to hearing about is IQ. Yani birçoğumuzun hepimizin duyduğu bir IQ olarak kısaltılmış zeka var. And as you know, this is to do with your rational intelligence, with reason, logic, analysis. Yani bu mantığımızla analiz etmeyle, lojimizle ilgili olan zekadan bahsediyor bu. And for a long time, this was the only intelligence that people really talked about. Yani çok uzun zaman insanlar sadece bu zekadan konuşuyorlardı. It was a measure of how well a person would do academically and in their career. Yani bu zeka kişinin akademik olarak nasıl başarılı olacağını, mesleğinde nasıl başarılı olacağının temeli gibi gösteriliyordu. If somebody scored high on an IQ test, we would say she or he is very intelligent. Yani birisi zeka testinde çok yüksek puan alırsa o kişinin çok zeki olduğunu söyleniyordu. This is no longer enough for successful living today. Yani günümüzde bunun yeterli olmadığını, başarıyı açıklamak için yeterli olmadığını biliyoruz. The next one up is known as this one, IC, which means your intuitive capacity. Bir diğer şey de bizim içgüdüsel olarak içsel kapasitemizi gösteren bir işaret var. And that's your ability to tap into, to listen and tap into your own wisdom.
Bu aslında bizim dinlememiz ve kendi içsel bilgeliğimize dokunmamızı gösteren bir beceri, bir alan. Every human being, every spirit contains an inner wisdom. Her bir ruh bu içsel bilgeliğe sahiptir. But for the most part, we don't listen to it. Ama yapmadığımız şey de bizim onu dinlemediğimizdir. The reason for that is because our minds are too noisy. Bunu yapamamızın nedeni de bizim zihinlerimizin çok gürültülü olması, Chattering all the time. sürekli konuşması. We tend to be physically in one place, but mentally somewhere else. Fiziksel olarak biz bir yerdeyiz ama zihinsel olarak bambaşka bir yerdeyiz. Either what I will do after 2 hours later, we think about that. Belki 2 saat sonra ne yapacağımızla meşgulüz. Or we keep thinking of something that happened earlier. Veya geçmişte daha önce neler olduğuyla meşgulüz. So because the mind is noisy, we can't listen to our own wisdom, trying to guide us in our daily decision making. Yani zihnimiz çok meşgul olduğu için kendimizi dinleyemiyoruz. Dolayısıyla da zihnimizin de o içsel bilgelikle bize rehberlik etmesini yapamıyoruz. It's like trying to listen to a voice in a storm. Sanki hani bir sesi, bir fırtınanın içinde bir ses dinlemeye benziyor bu. This is where something like meditation is very, very useful. Bu nedenle meditasyonun çok faydalı olduğunu söylüyor. To make the mind quiet. Yani zihni sakinleştirmek. When I'm quiet, I can listen to my own self. Zihni sakinleştirmek, sessizleştirmek, dolayısıyla da kendimi dinler hale gelebilmek. So let's do this before we go further. Let's do a little exercise just to experience calming the mind down. İsterseniz daha fazla konuşmadan diyor, bu bir egzersiz yapalım. Bu zihni nasıl sakinleştirmemize yönelik bir egzersiz olacak. Okay. Tamam mı? Katılıyor musunuz böyle diye? I ask you to sit with your back straight forward. Sırtınız dik olarak oturması istiyor. Your feet flat on the floor. Ayaklarınız yerde. Just make sure your mobiles are quiet if you have them. Cep telefonlarınızın da sessizde olduğundan emin olalım. This is a very simple exercise in just centering your mind and making your thoughts quiet. Yani bu zihninizi odaklama ve zihninizi sakinleştirmek için basit bir egzersiz. And this is called the quiet room of peace. Burada zihnin sessiz, sakin odasının, huzur odasının egzersizi demek. Okay, it's a kind of a guided imagery, so I'll speak a few words and just take you on a little journey. Ben size yönlendirmeli bazı şeyler söyleyeceğim. Bunu zihnimizde canlandıracağız. If you wish, you can just close your eyes for this particular exercise. Eğer isterseniz bu egzersiz için gözlerinizi kapatabilirsiniz. So just sit comfortably. Rahat bir şekilde oturuyorsunuz. Now just spend a few moments to relax the body and relax the mind. Birkaç dakikalığına bedeninizi ve zihninizi rahatlatıp gevşetiyorsunuz. Just leave the outside world outside. Dış dünyayı dışarıda bırakıyoruz. Just spend a few moments to be with your own self. Birkaç dakikalığına kendinizle birlikte baş başa kalıyorsunuz. To empower your own self. Kendinizi güçlendirmek için. So I know in everyday life I play many different roles. Her gün pek çok farklı roller oynadığımı biliyorum. Some at work, some at home. Bazıları iş yerinde, bazıları evinde. And I want to just step back from all of those roles for a few moments. Birkaç dakikalığına tüm bu rollerden uzaklaşıyorum. So just bring your attention in towards yourself. Dikkatimi kendime yönlendiriyorum. Bring your attention up towards your face. Dikkatimizi yüzümüze yöneltiyoruz.
bring your attention to the center of your forehead. Şimdi dikkatimizi alnımızın ortasına yöneltiyoruz. And here at the center of the forehead, picture a small room. Alnımızın ortasında küçük bir odanın olduğunu gözümüzde canlandırıyoruz, resmediyoruz. The small room is your quiet room of peace. Bu küçük oda bizim huzur odamız. In your quiet room of peace is your private and personal space. O huzur odası size ait, sizin özel odanız. When you are inside your quiet room of peace, you feel very relaxed. O kendinize ait olan huzur odasında, kendinize baş başa olduğunuzda çok rahat, gevşemiş hissediyorsunuz. This is the place where you can be yourself. Burası bizim kendimizle baş başa olabileceğimiz bir yer. Inside your quiet room of peace, you can let go of your daily roles and responsibilities. Bu kendinize ait olan sessiz odada baş başa kaldığınızda kendinizde günlük yaşamınıza dair her şeyi, rollerinizi bırakıp gidebiliriz, serbest bırakırız onları. You are free from the pressures and demands of daily life. Günlük yaşamın baskılarından, taleplerinden şu an özgürüz. You can drop the masks that you wear every day. Her gün o takındığımız maskeleri bırakıp onlardan özgür olabiliyoruz. Feel the peace, the silence of your quiet room. Kendi o sessiz odanızdaki huzuru, sakinliği hissedebilirsiniz. Just allow your mind to absorb this atmosphere of tranquility. Zihninizin bu atmosferin temin ettiği o sakinliği, sükuneti içine almasına izin veriyorsunuz. And as you do so, the thoughts slow down. Böyle yaptıkça düşünceler yavaşlamaya başlıyor. The mind becomes calm. Zihin sakinleşiyor. Just be with this feeling of peace in your mind for 1 minute. Bir dakikalığına bu zihninizdeki huzurla baş başa kalıyorsunuz. When you feel ready, you can open your eyes. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.
Şu anda nasıl hissediyorsunuz diye soruyor bizlere. Biraz daha gevşemiş, rahatlamış hissediyor musunuz? So if this works for you, then try to do every day at least once or twice. Eğer sizin için gevşeme sağladıysa bunu diyor her gün günde bir veya iki defa kendinize deneyimleyebilirsiniz. See, what causes us to be disempowered is too many thoughts. Bizi güçsüzleştiren nedir aslında diyor, çok fazla düşüncenin oluşması zihnimizde. We waste our mental energy, and then because of wasting the mind's energy, the mind gets tired and feels weak. Bu çok fazla düşüncenin bizim zihin enerjimizi tükettiğini, dolayısıyla da zihin gücünü yitirdiği için zayıf hissediyoruz, güçsüz hissediyoruz. When the mind is tired, then a small problem is experienced as a big problem. Zihin böyle gücünü yitirdiği zaman küçük bir problem, zihin yorgun olduğu için çok büyük bir problem haline geliyor. Patience, tolerance levels, all those go down when the mind is tired. Zihin yorgun olduğunda o hoşgörü gücü ve tolere etme gücümüz de aşağı çekiliyor. When the mind is powerful, energetic, fresh, you're able to deal with issues and find solutions. Zihnimiz yorgun olmadığında, güçlü olduğunda, net olduğunda, dingin olduğunda önümüze çıkan şeylerle çok daha iyi baş edebiliyoruz. So this relaxation and focusing exercise helps to save the thought energy, helps to center the way your thought energy is working. Yani bu gevşeme, rahatlama egzersizi diyor aslında bizim düşünce enerjimizi biriktirmemize, onu gereksiz yere kullanmamamıza neden oluyor ve dolayısıyla da önümüzde uğraştığımız konularla ilgili daha iyi odaklanıp fokus olabiliyoruz. This is empowerment, self-empowerment. Yani bu da öz güçlendirme şeklinde tanımlanabilir. It's not we're getting power from somewhere else, but we're saving the wastage of our thought power. As you say that, mind is more powerful, it's easy to deal with adversity. Yani bunun anlamı bizim dışarıdan güç aldığımız değil, zihnin gücünü gereksiz bir şekilde tüketmiyoruz, o enerjiyi koruyoruz. Ondan sonra uğraşmamız gereken noktalara odaklanarak o enerjiyle üstesinden gelebiliyoruz yapmamız gerekenleri. Let's just continue with this little series here. Şimdi bunun devamı olarak haftada bazı şeylerle diğer zekat türleriyle devam edelim der. Next one is what we are, is part of our topic for today, EQ or Duygusal Zeka. Duygusal zeka ile devam edeceğiz ve bu akşamın temel konularından da bir tanesi bu. So this is to do with how well you understand and manage your own emotions. Bunun anlamı kendi duygularımızı ne kadar anlayabiliyoruz ve onlarla nasıl baş edebiliyoruz. And how well you can understand how other people are feeling. Aynı zamanda diğer insanların nasıl hissettiklerini ne kadar anlayabiliyoruz. If you can manage your own emotions, then you can understand how other people feel. Eğer biz kendi duygularımızı anlayabilir ve onlarla baş edebilirsek o zaman diğer insanların duygularını da anlayabilir ve onlarla da baş edebiliriz. And this is essential, especially when you are working with other people, living with other people. Bu özellikle başkalarıyla çalışıyorsak ve başkalarıyla yaşıyorsak onlarla baş edebilmek için çok gerekli bir yeti. Let's take a common emotion, for example. Let's look at anger. Çok yaygın bir duygu olan öfkeye bir bakalım. What do you do when you're feeling angry? Öfkeli olduğunuzda siz ne yapıyorsunuz? Firstly, what makes you feel angry? Onun cevabından önce de bize soruyor, sizi öfkelendiren nedir? Ne sizi öfkelendirir? The idea is, what makes you feel angry? Fikriniz olanlar söylesinler. Injustice. Saygısızlık. Disrespect, yeah. En çok haksızlık ve bir de yalan. Yani açık davranılmaması. Çok öfkelendim. These are very common answers, that's why I know. Bence çok yaygın cevaplar, onun için ben de anladım ve Türkçesinde bildiği için paylaşıyor bizimle. Hypocrisy. Two-faced. Maske.
beklentinin cevaplar bulmaması. Beklentinin cevap bulmaması, karşıdakinin istediği gibi olmaması. Expectations not fulfilled. Yetersizlik. Yetersiz, incomplete something. Not feeling good enough. So we're saying all of these things make you feel angry, correct? Siz şöyle diyorsunuz değil mi diyor, bu verdiğiniz cevapların hepsi sizi öfkelendiren şeyler. You believe that? Buna inanıyor musunuz? Is it true? Bu doğru mu? Gerçek mi? Let's just see how it is not true. Hadi şimdi diyor bunun gerçek olmadığını birlikte görelim. Let's see, who creates your emotions? Sizin duygularınızı kim yaratıyor, kim oluşturuyor? You, right? Kendi ruhumuz. Kendiniz değil mi diyor? So who creates your emotions of anger? Peki öfke duygusunu kim yaratıyor, kim oluşturuyor? Somebody else. İşaret ettiği gibi dışarıdan birisi. You see, the thing is, outside of you, there are things you cannot control. Şu gerçeklik var ki diyor, sizin dışınızda olan, etrafınızda olan şeyleri siz kontrol edemezsiniz. In your life, there'll be some people who are similar to you. Ve yaşamınızda mutlaka size benzeyen insanlar olacaktır, vardır. More people who are a little different to you. Bazıları da sizden daha farklı olanlar olacaktır. A lot of people who are quite the opposite to you. Ve daha fazla sayıda da sizin tam tersiniz olan insanlar olacaktır yaşamınızda. Right? So, things you cannot control people. Dolayısıyla da diyor, siz insanları kontrol edemezsiniz. Even today, the person who is very nice to you today, Mesela bugün diyor size karşı çok iyi olan birisi olabilir. tomorrow can turn away from you and reject you. Ve ertesi gün size yüzünü ters çevirebilir ve sizi reddedebilir. Today you receive a bouquet of flowers, tomorrow some bricks. Bugün diyor size bir demet çiçek verebilir ama yarın da tuğlalar atmaya başlayabilir size. From the same person. Bu aynı kişiden size gelen davranışlar. So here's a reality, the outside you cannot control. Şu gerçeklik vardır ki diyor, siz dışarıdaki dünyayı, dış dünyayı kontrol edemezsiniz. The thing you can control is the inside. Kontrol edebileceğiniz şey de diyor, sizin iç dünyanızı, içinizi kontrol And edebilmeniz. that's what we have to learn. İşte bu bizim öğrenmemiz gereken şey. When you consume your mind with what you don't like about other people, Eğer siz zihninize diyor, insanlarda hoşlanmadığınız, beğenmediğiniz şeyleri içinize alır ve onlarla meşgul olursanız, you will have anger, bitterness, resentment, jealousy, all of that. yani öfkeleneceksiniz, kıskanacaksınız, güceneceksiniz, bunların hepsi olan şeyler bunu yaptığımızda. But when you let go of that and instead you focus more on how I want to respond to this, Eğer bunların hepsinin geçip gitmesine izin verirsek, onun yerine ben bu karşımdan bana gelen şeye karşı ne cevap vermek istediğime odaklanırsam, you notice your peace of mind and your happiness coming back in your hands. o zaman da sizin zihin huzurunuz ve mutluluğunuz size gelecektir. Think of the example of a remote control. Yani uzaktan kumanda aletini bir düşünün diyor. Let's say you're in your living room and your television is on. Siz oturma odasınızdasınız, televizyonunuz var o odada. And there's another person in the room. Ve odada bir başka kişi daha var sizinle birlikte. And you give your remote control to that person. Ve siz o kumanda aletini o kişinin eline veriyorsunuz. And the other person keeps changing the channel. Ve o kişi sizin televizyonunuzu, seyretmek istediğiniz televizyon kanallarını kendi istediğine göre değiştiriyor. You get upset because you want to watch this channel, but the other person keeps changing the channel. Siz biraz kızıyorsunuz, etkileniyorsunuz çünkü siz bir kanalı seyretmek istiyorsunuz ama diğer kişi kendi istediği kanallarda gezinmeye devam ediyor. Where is the problem? Problem burada nerede? Buradayı götüreceğiz. I gave the remote control away. Evet, sizin söylediğiniz gibi diyor, kumanda cihazını ben o kişiye verdiğim için bunlarla So think karşılaşıyorum. of your emotional remote control. Dolayısıyla da diyor, siz kendi duygusal uzaktan kumanda aletinizi bir düşünün bakalım. When you give your emotional remote control to other people, Eğer siz kendi duygusal kontrol cihazınızı diğer kişilerin eline bırakırsanız, they can influence, affect the way you feel. ve onlar sizin nasıl hissedeceğinizi etkilemeye başlarlar. For example, by saying a certain word or phrase,
makes you angry. Mesela bir kelime, bir cümle, bir tabir söylerler ve ondan sonra siz ona reaksiyon gösterirsiniz. Or by speaking to you in a certain tone of voice, you lose your patience. Veya öyle bir konuşma tonuyla size konuşurlar ki siz sabrınızı tüketebilirsiniz. It's like by pressing your emotional remote control, now you have become like a slave. Bu şuna benzer diyor, sizin duygusal kumanda aletinizdeki düğmeler onlar basmaya başlarlar ve siz onların kölesi haline gelirsiniz. A big lesson in kişisel gelişim or kişisel evrim is that the only thing you can control is your thoughts, your attitude, your feelings towards the outside. Bu kişisel gelişimde diyor temel olan şey de sizin kontrol edebileceğiniz şey, sizin düşüncelerinizi, karşınızdan size gelen şeylere karşı nasıl cevap vereceğinizi seçmenizi kontrol edebilirsiniz. Learning, practicing this is called self-empowerment. Bunu öğrenmek de kendimizi güçlendirmek, özgür güçlendirmek demektir. Now I know there's some people with hands up for questions. If I could take those later, that's okay. Aranızda diyor soru sormak için el kaldıranlar var ama o soruları daha sonra şey yapabilir miyiz, alabilir miyiz? Just on this topic of anger, there are generally two ways people deal with anger. Bu öfke konusunda diyor genel olarak insanların bu öfkeyle baş etme konusunda iki tane bir kullanılan yöntem var. One is explosive. Bir tanesi dışa patlama şeklinde bir öfke. People raise their voice, they'll shout and scream. İnsanlar ses tonlarını yükseltirler, bağırırlar. Evet. They'll walk as though they're hitting the earth. Yani öyle bir yürürler ki ayakları güm güm onların öfkelerini gösterir. Slam doors. Veya kapıyı çarparlar hızlı. Bang things on the table. Veya masaya bir şeyleri vururlar. Maybe make plates fly in the kitchen. Belki de bir tabak fırlatabilirler. When somebody has explosive anger, it is obvious this person is out of control. Yani dışa patlama şeklinde olan kişinin öfkesi çok gözle görülebilirdir. Çünkü onun tutum ve davranışlarda gözleyebileceğiniz şeylerdir. But then there is also the other type. Aynı zamanda diğer farklı bir şey daha var, kullanılan yöntem. O da, which is implosive anger. O da içe doğru patlama olan öfke. So it's pushing the energy inside. Bunda kişinin yaptığı şeyde enerjiyi kendi içine doğru iterek o enerjiyi içe doğru gönderiyor. So the anger bomb is going off inside. Yani öfke bombası onun içinde patlamaya başlıyor. Sonra alerji. Yeah, allergy, but also more serious sicknesses too. Sadece diyor bu alerji şekline değil, diğer rahatsızlıklara da neden olur. This repressed anger has been said to have a link to cancer as well. Yani o baskı altında tutulan öfkenin de kanserle bir ilintisi olduğu söyleniyor. But here, what happens here is you don't shout or scream, but you cut the communication. Yani burada yaptığımız şey diyor, yapılan şey bağırmıyorsunuz, sesinizi yükseltmiyorsunuz ama iletişimi kesiyorsunuz, koparıyorsunuz. You stop talking to people. Yani o kişiyle konuşmayı durduruyorsunuz. You start ignoring the person with whom you feel there is anger. Yani o size öfkeye neden olan kişiyi göz ardı ediyorsunuz. Of course, this is also bad for you mentally, also bad for you physically. Yani bu da hem kişi için zihinsel hem de fiziksel olarak çok iyi olmayan, kötü olan bir şey. And why I say this one, because I think there is so much anger in the world today. Neden ben bunu söylüyorum diyor, çünkü dünyada şu anda çok fazla öfke var. It's important to learn to manage this energy of anger and not be a victim of it. Yani burada bizim bu öfke enerjisinin nasıl baş edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Onun kurbanı haline gelmememizi öğrenmemiz gerekiyor. There are some short-term methods to deal with it, and there are also long-term methods. Bununla baş edebilmek için kısa dönemli yöntemler ve uzun dönemli, uzun süreçli yöntemler var. And we should use both. Biz her ikisini de kullanmalıyız. For example, one short-term method is postponement. Kısa dönemli yöntemden bir tanesi onu erteleme şeklinde. For example, let's say something happens and you feel angry.
Mesela bir şey oldu ve siz öfke hissettiniz, öfkelendiniz. There you have to talk to yourself. İşte o zaman sizin kendinizle konuşmanız gerekiyor. Say, yes, I will be angry. Evet, ben öfkelendim. But after 1 minute. Ama bir dakika sonra. And after 1 minute you say, yes, I will be angry. Pardon, bunu erteliyoruz. Öfkeleneceğim diyoruz. Bir dakika sonra öfkeleneceğim diyoruz. Sonra tekrar. So I will be angry, but after 30 seconds. 30 saniye sonra öfkeleneceğim diyoruz. After 30 seconds, yeah, I will be angry, but 20 seconds later. O 30 saniyeden sonra evet ben yine öfkeleneceğim diyoruz ama bu sefer 20 saniye sonra öfkeleneceğim diyoruz. You postpone the anger. Yani öfkelenmeyi şey yapıyoruz. Uzaklaştırıyoruz, erteliyoruz. As you do so, the intensity of the emotion will reduce. Bunu yaptıkça da diyor o öfkenin yoğunluğu azalmaya başlıyor. Öfke enerjisinin yoğunluğu azalmaya başlıyor. Remember, this is nothing to do between you and any other person. It's between you and you. Bu aslında bu yöntemde sizinle karşıdaki kişi arasında olan bir yöntem değil, sizin kendi kendinizle, kendi içinizde olan bir It's like understanding, I want to deal with this anger energy because I don't like to be angry. I don't like this energy in me. Yani ben bu öfke enerjisini sevmiyorum, ben öfke enerjisinin etkisi altında kalmak istemiyorum. Onun için de bu öfke enerjisiyle baş etmek istiyorum. Yeah. Second short-term method can be. İkinci kısa dönemli yöntem de şudur. It's to defuse the anger bomb. O öfke bombasını hani nasıl bomba bulunduğunda şey yapıyorlar, kesiyorlar, bombayı etkisiz hale getiriyorlar. Bu yöntemi kullanmak. So for example, it's about finding a certain word or a certain phrase which just changes the way you see a situation. Bunu yapabilmek için de belki bir kelime, belki kısa bir şey söylem, o söylemi kullanarak o öfke enerjisinin patlamasına engel oluyoruz. So different people find different phrases. Her kişi kendisi farklı kelime, farklı söylem bulabilir. So one person I know just uses this phrase whenever he or she is faced with injustice or dishonesty or disrespect or something sometimes in the traffic. Yani bir kişi mesela haksızlığa uğradığında, saygısızlığa uğradığında, böyle bir şeyle karşılaştığında şöyle bir şey kullanabilir. So this person just says to himself, life is a comedy. I am in a comedy right now. O kişi şöyle söyleyebilir, yaşam bir komedi ve ben şimdi bir komedi oyununun içindeyim. It just changes the whole context of the situation. O zaman da o öfkeyi yaratan enerjinin içeriğini bu söylemle tamamen değiştirebiliyoruz. And at that moment, it helps that person to feel very different. Onu yaptığında kişi o anda çok farklı hissetmeye başlıyor. Or another person says, I'm not going to lose my peace of mind for this situation. Bir başka kişi şöyle söyleyebilir, bu olaydan dolayı ben zihin huzurumu kaybetmek istemiyorum. So this is called recontextualizing. Yani bu da aslında o içeriği tekrar farklı bir şekilde içerik oluşturma deniyor. We'll talk a bit more about this in just a moment. Yani bu konuda biraz daha fazla konuşacağım birkaç saniye sonra diyor. Then the highest of all the intelligences is considered as SQ. Bütün bu zeka türlerinin en tepesinde olan, en yükseğinde olan da şeyleri başlangıç yaptığında söylediği gibi S ve zeka, şimdi onu açıklayacağım. Ruhsal Zeka. O da ruhsal zeka diyor, spiritual'dan This is gelen. connected with two things. Bu iki şeyle bağlantılıdır. One is your sense of identity. Bir tanesi sizin kendi kimliğiniz, öz kimliğinizle ilişkilidir. This is very important. Bu çok önemlidir. Because it's about how you see yourself. Çünkü bu sizin kendinizi nasıl gördüğünüze bağlı. How you think of yourself. Ve kendiniz hakkında ne düşündüğünüze bağlı, nasıl düşündüğünüze bağlı. What is the image of yourself which you're carrying in your mind the whole day long? Yani kendiniz hakkındaki imajınız ne peki siz gün boyunca o imajı beraberinizde taşıyorsunuz. There's a wonderful phrase, you don't see the world as it is, you see the world as you are.
Şöyle bir şey söylenir, dünyayı olduğu gibi görmüyorsunuz ama onun hakkındaki imaj neyse siz o imajınızla o dünyaya bakıyorsunuz. So for example, let's say, okay, so how many people here are there any healthcare workers here? Aranızda sağlık sektöründe olanlar var mı der? Okay, one healthcare. Who's in education? Eğitim sektöründe olanlar. Okay, a few there. And of course the engineers. Mühendisler tabii ki doğal olarak. Okay, who here is a parent? Aranızda ebeveyn olan var mı? Right. Who here has a sister? Kız kardeş olan var mı aranızda? Who was born in Turkey? Türkiye'de doğanlar kimlerden? Who here is a human being? İnsan varlığı olan kimler aranızda? Should be everyone. Bu herkes olmalı der bunun cevabı. So that's the thing which is common amongst everyone. Bu hepimiz için ortak bir şey diyor, insan varlığı olmak. So at base we are human beings. That's our basic identity. Bu bizim en azından diyor temel kimliğimiz, kişiliğimiz. On top of that we have acquired identities. Bu temel üzerine bizim daha sonra edindiğimiz kimliklerimiz var. My nationality, my culture, my race, my profession, my gender, my religion, etc. etc. Milliyetimiz, mesleğimiz, ait olduğumuz inanç sistemleri, içinde bulunduğumuz kültür, bunların hepsi temel üzerine edindiğimiz kimlikler. But today we have got entangled in the acquired identities. Günün gerçekliği ise bizim kendimizin daha sonra edindiğimiz bu kimliklerimizin üzerinde bir karmaşa içinde kaybolduğumuz We've forgotten the base identity. ve temel olan kimliğimizi unutmamız. This is a huge subject to explore. Bu araştırılması, incelememiz gereken çok büyük bir konu. The concept of identity, and we have other things to discuss tonight, but I would suggest explore identity more in your own time. It's very, very important. Bu konu çok önemli olduğu için diyor, kendi zamanınızda bu kimliğinizin, temel kimliğinizin ne olduğu konusunu bir düşünün, bir inceleyin, araştırın. Second idea, second concept of SQ is called purpose. Bu ruhsal zekanın ikinci şeysinin de konusunun da amaç olduğunu söylüyor. The question is, why are you doing whatever you are doing? Soru şu diyor, yaptığınız şeyi niçin yapıyorsunuz? Why do you get out of bed in the mornings? Why do you get out of bed in the morning? Sabah mesela neden yatağınızdan kalkıyorsunuz? Why do you struggle maybe with the traffic every day? Her gün neden trafikle baş etmek durumundasınız? Where are you going? Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyoruz. This is the thing. Yeah, exactly, yeah. These two are a measure of SQ, a clear sense of identity and clear sense of purpose in your everyday life. Bu bizim temel net olan kimliğimize dair cevabımız ve yaşamdaki amacımız bu ruhsal zekanın temelidir diyor. Now usually we find with many people they lose motivation. Birçok kişinin motivasyonunu kaybettiğini biliyoruz. It's the kind of person who's very enthusiastic, very excited about some idea today. Bugün mesela kişi bazı konular için çok enerjiktir, çok heveslidir, coşkuludur. And then you see them a few days later and they say, oh, I lost my motivation. Yani birkaç gün sonra o kişiyi gördüğünüzde o kişi daha motivasyonumu kaybettim diyebilir. Ve sıkılmaya başladığını söyleyebilir, beden diliyle işaret You see that one week later and again they're jumping up with energy, enthusiasm, motivation. Bir hafta sonra yine tekrar güçlü bir enerjiyle, heves ve coşkuyla tekrar motivasyonlarını yükseltip görebiliriz. And then again sometime later they lose motivation. Ve birkaç gün sonra yine motivasyonların düştüğünü gözlemleyebiliriz. So it's like starting something but then stopping. Bu şuna benziyor, bir şeye başlıyorlar ama bir süre sonra onu durduruyorlar, bırakıyorlar. Start, stop, but not finishing. Başlayıp durdurma şeklinde gidiyor ve bitirip sonuca ulaşmıyorlar. Why do we lose motivation? Biz neden motivasyonumuzu kaybediyoruz? Why do we start something but not finish it? Neden bir şeye başlıyoruz ama onu bitiremiyoruz? It's because that motivation is coming from the wrong place.
Çünkü o motivasyon yanlış bir kaynaktan geliyor aslında. There are two types of motivation. İki tür motivasyon var. One is what we call as emotional motivation. Bir tanesi duygusal motivasyon. And that's where you get excited about something, or you see someone doing something and you want to do the same thing. Mesela böyle olduğunda siz heyecanlanıyorsunuz. Birisinin bir şey yaptığını görünce heyecanlanıyorsunuz ve aynısını yapmak istiyorsunuz. Somebody offers you more money or a company car or better office and you think, yeah, I'm motivated to do better now. Yani iş yerimizde belki daha fazla maaş ikram ediyorlar veya bir araba veriyorlar hizmet için veya başka olanaklar sunuyorlar ve bunlar bizi heyecanlandırıyor, motivasyonumuzu arttırıyor. That kind of motivation is boom and bust, boom and bust. Yani o motivasyon bir yukarı çıkma şeklinde enerji patlaması gibi sonra tekrar aşağı düşebiliyor. We need lots of external factors to keep us motivated with that kind of motivation. Bu tür motivasyonda da ihtiyacımız olan şey dışsal faktörlerden bizi motive edecek, heyecanlandıracak birçok şeyin önümüze gelmesi. But the kind of motivation I think we're interested in is inner motivation. Ama bizim ilgilendiğimiz, istediğimiz motivasyon türü ise içsel motivasyon. Which can also be called as spiritual motivation. Bu aynı zamanda da ruhsal motivasyon olarak adlandırılabilir. And that is connected to this too, knowing who I am and why I am doing what I am doing. Bu da aslında kim olduğumuzun, ben kimim sorusunun cevabı ve yaptığım şeyi neden yaptığımın cevabına bağlı. One thing is for sure, life will present you with obstacles. Şu gerçeklik var diyor, yaşam bize birçok engeller sunacaktır önümüze. We have not to ask why this obstacle came in my life. Şunu yapmamalıyız, bu engeller benim önüme neden geldi diye sormamalıyız. We have to ask how can I overcome this. Onun yerine şunu sormalıyız, ben bu engelin üstesinden nasıl gelebilirim? See, any kind of change is always challenged. Herhangi bir değişim mutlaka beraberinde bir meydan okuyacak şey sunar önümüze. It's the principle of life. Bu bir yaşam prensibidir. For example, the day you decide to go on a diet, Mesela bir rejime, bir diyete başlamak istediniz, ona karar verdiniz. that week you'll receive lots of dinner invitations. Ve o hafta şaşmayacağız ki önünüze birçok yemek davetleri gelecektir. And that's asking you, how serious are you about this? Bu önümüze gelen yemek davetleri aslında bize şu soruyu soruyor. Siz diyete karar verdiğinizde ne kadar ciddisiniz? Will you give up at the first hurdle or will you keep going? Yoksa ilk davet size önünüze engel olarak gelip oraya takılıp kalacak mısınız? Yoksa o engeli aşıp ilerlemeye devam edecek misiniz? So too is the same with any kind of inner change we want to make. Benzer şekilde ne kadar biz içsel değişiklik yapmak istiyorsak, for example, you want to control the anger, you want to be more tolerant, you want to be more respectful, situations and people will challenge you. Mesela artık öfkelenmek istemiyorsunuz, daha fazla sabırlı, hoşgörülü olmak istiyorsunuz ve bunu karar verdiğinizde birçok sizin önünüze durumlar, sahneler gelecektir. But if you explore identity and you explore purpose, you become very motivated. Your motivation then belongs to you. Eğer siz kim olduğunuzu ve amacınızı incelerseniz, onları cevaplandırırsanız, o önünüze çıkan şeylerin üstesinden gelip, üstüne çıkıp ondan sonra onlarla baş edebilirsiniz. And even if you fail, öyle bir durumda başarısız olsanız bile, you won't be crushed. Şey yapmayacağız, parçalanmayacağız, yere çakılıp kalmayacağız. You won't be demotivated. Ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz, motivasyonsuz hale gelmeyeceğiz. Failure will simply be an opportunity to learn and improve and keep growing. Yani o başarısız olarak çıkan durum aslında bizi onun içinden bir şeyler öğrenmemiz ve onun üstesinden gelerek ileriye doğru gitmemizi temin etmek için vardır. Can you remember the first thing you failed at? Yaşamınızda ilk defa başarısız olduğunuz bir şeyi hatırlıyor musunuz? Yürümek. Walking. Walking, right? Yeah. How many times did you fall down? Yürümeyi öğrenirken kaç defa yere düştünüz der? Maybe 5, 50, 500. Belki 5, belki 50, belki 500 kere. What do parents do? Some of your parents say when the baby falls, what do you do? Ebeveynler ne yapar bir çocuk yürümeye başlarken düştüğünde? Kişi kalka öğrenir. Eventually they learn.
Yeah, but you lift the baby up, right? You say, come on, try Ebeveynler again. ne yapıyor? Çocuğu kaldırıyor ve cesaretlendiriyor. Hadi devam et, tekrar dene şeklinde. Practice until he or she learns to walk properly. Ebeveynler çocuğun düzgün adımlarla yürüyene kadar onu bu şekilde desteklemeye, her düştüğünde kaldırmaya devam ederler. Now imagine if a parent says the opposite to the baby when the baby falls. Bunun tersini düşünün, bebek düştüğünde ebeveyn şunları yapsa. The baby falls first time, the parent says, this is not for you, never try walking. Ebeveyn şöyle dese, yürümek senin için değil, yürümeyi deneme tekrar. Give up. Bırak, hiç deneme bunu. And even now all of us would still be crawling on the floor like babies. Eğer bizim ebeveynlerimiz de böyle yapsa, çoğumuz şu anda yerde emeklemeye devam ederdik yürümeyi öğrenmeden. The same way your mind is like a baby or a child. Benzer şekilde zihnimiz de bu şekilde bir çocuk gibi. Very important to talk positively and constructively to your mind. Onun için de zihnimizde olumlu ve yapıcı bir şekilde konuşmak çok önemli. When you fail, it's the quality of your self-conversation is important. Bir şeyde başarısız olduğumuzda, kaldığımızda, kendi zihnimizde o yaptığımız konuşma çok önemli. You may call it positive thinking, you may call it purposeful thinking. Yani bunu olumlu düşünme veya amaçsal düşünme diyebilirsiniz. Ask your mind, okay mind, tell them, what can we learn from this? Let's move ahead. Yani zihnimize şöyle diyebiliriz, tamam bu oldu, bundan öğreneceğim ne var ve ileriye doğru nasıl gidebilirim? Mind, learn the lesson, forget the situation, let's go on. Yani o durumda dersimizi öğrenelim, durumu unutalım ve ileriye doğru gitmeye devam edelim. Don't allow the mind to get caught in a cycle of negative thoughts. Yani zihnimizi o olumsuz düşünce döngüsünün içinde tutmayalım. So an important aspect of self-motivation is make your self-talk positive. Bu kendimizi motive etmenin, öz motivasyonun temeli aslında diyor, kendimizi ve yaptığımız o olumlu konuşma. And you realize that as your relationship with your mind improves, your relationship with life improves. Yani sizin kendi zihninizle olan konuşmanız geliştikçe, ilerledikçe gözlemleyeceğiniz şey olacak. Sizin dış dünyayla ilişkiniz, iletişiminiz de düzelecek, daha iyi olacak. Okay, let's do this. Şimdi şunu yapalım. Evet. So those who've seen this before with me, just be quiet for a moment. Daha önceki seminerlerimizde bu alıştırmayı görmüş olanlar sessiz kalabilir miler? For the others, what do you see? İlk defa bununla karşılaşanlara da şu soruyu soruyor. Ne görüyorsunuz? See animal. Başka ne görüyorsunuz yolun dışında, salyangozun dışında? Gelişme. Progress. Progress. Okay, that's interesting. Spiral. Okay. Labyrinth. Exit of the labyrinth. Dağın tepesine giden bir yol olabilir. Dağın tepesine çıkan bir yol olabilir. Okay, great. All right. You've done this before with me, I think. All right, so it can give many answers. Birçok cevaplar verdiniz. And they, of what this could be, what it may become, what it could represent. Yani bu şu olabilir, şu hale gelebilir şeklinde cevaplar verdiniz. All the answers are about this. All the answers are Yani about bütün this. sizin buna verdiğiniz cevaplar, Nobody said there is also this empty, clean, available space also. sadece o çizdiği şeyle ilgiliydi diyor ama onun etrafında boş olan çok geniş bir boşluk var, bir alan var. I didn't ask, what did I draw? Ben size ne çizdim diye sormadım, What do you see? ne görüyorsunuz diye sordum. Now your eyes will immediately to
this. Olan neydi? Sizin gözleriniz hepsi diyor o çizim üzerine odaklandı. Therefore, all your creative thinking goes into what this could be. Ve sizin tüm o yaratıcı düşünceniz bunun ne olabileceğine dair konuya çekildi. Here is the principle. Burada şu prensip var. What you see is what you think about. Gördüğünüz sizin ne düşündüğünüzle ilintili, ona bağlı. What you think about is what you will become. Ve ne düşünüyorsanız siz o hale geleceksiniz demektir. Repeat that because it's important. Bunu tekrarlamak istiyorum diyor, bu önemli. What you see is what you will think about. What you think about is what you will become. Yani gördüğünüz şey sizin ne düşündüğünüz de sizin ne olacağınız, ne hale geleceğiniz. Now, this is just an example of our physical eyes. Bu sadece bizim fiziksel gözlerimize dair bir örnek. But the point is the eye of the mind. Buradaki önemli nokta zihnimizin gözü. As you go through day-to-day life, things you will see in front of you. Yani gün içerisinde yaşamımızda birçok şey göreceğiz. Some people will praise you, some people will criticize you. Bazıları sizi öveceklerdir, bazıları sizi eleştirecektir. Sometimes things will go well, sometimes things will not go so well. Bazen bazı şeyler iyi gidecek, bazen de bazı şeyler ters gidecek, aksi gidecek. All kinds of scenes and scenarios come in front of you in life. Yaşamda önümüze her türlü sahneler gelecektir. What is important is what you choose to see with the eye of your mind. Burada önemli olan sizin zihninizin gözüyle neyi göreceğinizi seçmenizdir. See, that's the thing which isn't my control. İşte bu bizim kontrolümüzde olan bir şey. What I see and how I choose to see it. Ne gördüğüm ve ne göreceğimi seçmem, o seçimi yapmam benim elimde. And this changes everything. Ve bu her şeyi değiştiren bir durum. There is a saying, as is your vision, so is your world. Şöyle bir söyleyiş vardır, sizin vizyonunuz, bakışınız neyse bu sizin dünyanızdır. If you don't like what you are seeing, Biraz somut yapabilir misin? Eğer gördüğünüz şeyden hoşlanmıyorsanız, then I see it differently. ben onu daha farklı bir şekilde görebilir miyim? There is a question. Can you give some examples? I'll give an example. Yeah. Before the example, one more little exercise for you. O örnekten önce bir egzersiz daha, bir örnek daha göstermek istiyormuş. Again, this is a common example we use in different kinds of trainings. Biz farklı eğitimlerde sıklıkla kullandığımız bir şey, örnek. Some of you may have come across this. Aranızda bazıları da burada daha önce karşılaşmış olabilir. Anyone seen this before? Aranızda bu egzersizi daha önce görmüş olanlar var mı? Okay, just a few, not so many. Birkaç taneniz görmüş, çoğunluk değil, görmemiş bu egzersizi daha önce. So those who know, if you can just be quiet for a moment. Bilenlerin de biraz sessiz kalmasını, ipucu vermemesini ister. So the challenge for the rest of you is to draw 4 straight lines. Bu egzersizi yapmak isteyenler için şu talimatı açıklamayı veriyor bize. 4 tane düz çizgi çizeceğiz. To touch all the 9 dots. Ve bu çizdiğimiz çizgiler bütün noktaların üstünden geçecek, noktalara dokunacak. You can't take the pen off the board. Ama çizmeye başladığımızda elimizi tahtadan kaldıramayacağız. Çizmeye başladığında elimiz tahtada çizmeye devam edecek. And you can't go over the same line twice. Aynı çizgi üzerinden 2 defa gidip gelmeyeceğiz. Can you do it? Yapabilir misiniz? Room full of engineers, you should get the answer. Yani birçok mühendis var bu odada diyor, bunun cevabını getirdi. Mühendisler yapabilmeli.
Evet. Aynen. Let me repeat the rules again. Net olmadıysa diyor, kuralları ben bir kere daha açıklayayım. Draw 4 straight lines. Yani 4 tane düz, doğru çizgi. To touch all the 9 dots. Ve bütün bu noktaları değecek bu noktalardan geçecek. But you can't take your pen off the board. Elimizi kaldıramayız. Bir çizgi çizdikten sonra elimizi kaldırıp başka çizgiyle devam edemeyiz. Başlayıp sürekli devamlı çizmeye devam edeceğiz. And you can't go over the same line twice. Ve aynı çizgi üzerinden de 2 defa gidip gelemeyiz. Has anybody been able to do it? Şimdi diyor bunu denemek isteyen var mı tahtaya gelip? Engineering chamber. Kişisel odası diyor, öyle değil mi? Yapmak istiyor. Would you like to know the answer? Cevabı bilmek istiyor musunuz ben? I think our friend here he's done it. Siz galiba daha önce Ben yöntemini biliyorum da şeyi bilmiyorum. Denemem lazım. Evet, onun için yöntemini biliyorum da denemem. Kolay yok. Ne oldu? Başka bir açıdan. Ben tamamen free'nin içine düştüm. Actually, it's similar. You have the right idea. He has the right idea. Düşünceniz doğru da diyor. Evet, denemek lazım. Daha önce yapmıştım da. Sınırı aşmak lazım. Okay, let's show you how it works. Tamam diyor, şimdi nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. İşte sınırı aşacaksın, dışına çıkacaksın, oluyor. Ama denemek lazım. Ben yapmıştım daha önce. Bak. Evet. What did I do that you did not? Benim yaptığım ve sizin yapmadığınız ne olabilir burada diyor. Did I do that you did not? Sizin yapmadığınız, benim yaptığım ne oldu burada diyor. I went outside the box. Evet, sınırların dışına çıktım, kutunun dışına çıktım. But here is the important point. Burada önemli olan nokta şu. Who told you you must stay inside the box? Size o kutunun içinde kalmayı kim söyledi? Hayat. Sınırların içinde kalmayı kim söyledi? Wasn't me. Yani onu söyleyen ben değildim. Wasn't Reha. Ben de değildim. You told that to yourself. Onu söyleyen kendinize sizdiniz aslında. This is called a self-imposed limitation. Yani bu da kendi kendinize koyduğumuz sınırlama olarak adlandırılıyor. It's come from something you have seen or encountered in the past. Bu da bizim geçmişteki yaşadıklarımızdan gelen bir şey. Kendi kendimize sınırları içinde tutmak. What we do is bring the past into the present and we create a limit for ourselves. Yaptığımız da bizim geçmişi şu ana getirmek, o getirdiğimizde kendimize sınırlar koymak. Now you can try this on your relatives during Bayram. Bayramda da bunu yakınlarınızla uygulayabilirsiniz. Okay, I think let's settle down so we can keep moving. Evet, şimdi egzersize bırakalım ve ilerlemeye devam edelim bu paylaşımımızda.
Let's just have like a moment of silence. Şimdi bir dakikalık bir sessizlikle kalabilir miyiz? To help us to be centered. Odaklanmamız için faydalı olur. Hissettim. Okay, we move on. Devam edelim mi? So, Sesi keselim. shall I carry on? Yes. Bazılarınız devam etmeyelim diyormuş galiba işaretleymiş, bazılarımız da devam edelim diyor. Ne yapalım diye soruyor. Devam edebiliriz. A few minutes more to go. O zaman bir iki dakika bekleyebiliriz. A few minutes to go, so I'll carry on. Pardon, bir iki dakikalık daha paylaşım olacakmış, devam edebilir miyiz diyor. Yani çok daha bir iki dakika kalmış paylaşımın. Okay. So you want to take a break? Yani kısa bir ara verelim mi der? Kaç dakika? 5 dakika. Tamam, 5 dakika bir ara verelim. Başlayabilir miyiz? Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Sınırlarımızı almayacağım. Okay, so once again, best way to start with a moment of being quiet together. Bu aradan sonra tekrar devam etmek için en iyi şey tekrar tutup bir sessizlikte kalmak. Okay, and you may just go to your quiet room for just for a moment. Çok kısa süreliğine o sessiz odanıza gidebilirsiniz, onu ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler. So this practice of going from sound to silence, to sound to silence, it helps to recharge the battery of the mind. Bu ses dünyasına gelmek, tekrar sessizliğe gitmek, bu ses dünyasına tekrar sessizliğe dönmek, ruhun, zihnin pilini şarj etmek için gereklidir. It gives you a chance just to look at your thoughts and see, what am I thinking, what am I speaking? Bu egzersiz aynı zamanda bizim düşüncelerimize bakmamıza, ne düşünüyorum, ne konusunda, ne hakkında düşünüyorum, bu bakmamıza izin verir. It's a bit like doing quality control of your thoughts. Bu zihnimizin düşüncelerinin kalite kontrolü yapmaya benzer. If we don't do that, then the mind just gets in the habit of excessive and useless thinking, and we don't realize how much energy we have wasted. Bunu yapmadığımızda zihnimizin ne kadar çok fazla düşünce ürettiğini, ne kadar çok düşünce enerjisini harcadığımızı fark ettirmez. Bunu yaptığımızda da ne kadar çok enerjimizi nasıl harcadığımızı gözlemleyebiliriz. So this is a skill of self-empowerment. Silence to sound, silence to sound, again and again. Bu kendimizi, özümüzü güçlendirmek için ses dünyasına gelip sonra tekrar sessizliğe gitmek, kendimizi güçlendirmek için iyi bir yöntem.
What was this example on the board? What was this telling us? Let's talk about that. Şimdi de bu tahtada yaptığımız egzersize bakalım diyor. Bu egzersiz bize ne söylüyor, bize ne anlatıyor? This is just a metaphor. Yani bu egzersiz aslında bir metafor. For any problem or challenge in life, at work, in any area of life. Yani yaşamımızda, iş yaşamımızda, evimizdeki dünyamızda karşımıza çıkan herhangi bir şeyle ilişkili bir deneyim öğretiyor bize. And the principle is if you do what you've always done, you always get the same results. Prensip şudur diyor, bir şeyi nasıl hep aynı şekilde yaparsanız siz aynı sonucu her seferinde elde edersiniz. If you want new or better results in something, you need new or better actions which lead to those results. Eğer bir konuda daha farklı bir sonuç elde etmek, daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız o zaman eski yaptığınız şekilden farklı bir yenilik içine getirin ki yaptıklarınızı o zaman daha iyi bir sonuç, farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. And if you want new or better actions, you need new or better vision. Yani daha iyi bir eylem yapmak istiyorsanız o zaman daha iyi, daha farklı bir vizyona sahip olmalısınız. You need to see what you've never seen before in a situation or a person or yourself. Yani yapacağımız şey o durumda kendinizde veya başkasında daha önce görmediğiniz bir şeyi görmek demektir. Or you need to see that person or situation or yourself from a different angle. Bir diğer anlamıyla kendimizi, karşımızdaki kişi veya durumu farklı bir açıdan görebilmek, bakabilmek demektir. In order to have different vision, you need different or better thinking. Farklı bir sonuç elde edebilmek için de, farklı bir bakış açısı elde edebilmek için de o zaman farklı bir düşünce sistemi oluşturmalıyız. And that's where it all starts. It starts with the power of my thoughts. İşte orada bizim düşünce gücümüz başlıyor. So let's see what we can do to have a better relationship with life. Hadi diyor yaşamla daha iyi bir ilişki kurmaya başlayalım. O konuya bir bakalım hep birlikte. So that we don't lose our motivation, we don't lose our happiness, we don't lose our inner peace. Bunun sayesinde de biz motivasyonumuzu kaybetmiyoruz, iç huzurumuzu kaybetmiyoruz ve mutluluğumuzu kaybetmiyoruz. So here comes the next model. Şimdi de bir farklı model bize sunacak. It's about the outside and the inside. Hem dış dünya hem de iç dünyayı kapsayan bir şey. We are surrounded by events. Bizim etrafımızda birçok olaylar oluyor, gelişiyor. And all those events are just the things happening outside of us. Yani bunlar bizim dışımızda olan olaylar, durumlar. It could be a sunny day, it's a rainy day, events. Güneşli bir gün olabilir, yağmurlu bir gün olabilir, soğuk durumu bir olay. There's praise, there's criticism, events. Yani bizi övebilirler, bizi eleştirebilirler. Bunlar da durumlar, olaylar. Both the things in your personal life, as well as things globally that we read about in the news, these are all events. Yani bu olan olaylar bizim kişisel yaşamımızda olabilir veya evrensel olarak olan dünyada gerçekleşen durumlar olabilir. And there's not so much you can do about the events around you. Yani etrafımızda olan olaylar konusunda bizim yapacak çok fazla şeyimiz yoktur. But what we do yaptığımız şey ise şudur. Is we give meaning to those events. Bizim yaptığımız şey o etrafımızda olan olaylara biz bir anlam yüklüyoruz, onlara bir anlam veriyoruz. Event is outside of me, but with my mind, I'm giving meaning to the event. Yani olay aslında benim dışımda olan bir şey ama benim yaptığım zihnimle ben o olaya bir anlam yüklüyorum. The meaning that you give to the event. Sizin o olaya yüklediğiniz anlam, verdiğiniz anlam. This then creates your emotions. Sizin duygunuzu oluşturmanıza neden oluyor. That's the sequence. Something happens, your mind gives meaning to it, and then the result is the way you feel.
Olan şey şu, dışarıda bir şey oluyor, siz bir anlam yüklüyorsunuz, o yüklediğiniz anlamdan sonra da siz bir duygu yaratıyorsunuz, duygu oluşturuyorsunuz. For example, something could happen right here in front of all of us. Mesela bir önümüzde hepimizin önünde bir şey olabilir. But each person can give different meaning to it with their own mind. Herkes kendi zihniyle o olan aynı olaya farklı anlam yükleyebilir. So for one person, oh, it's a terrible thing which happened. Yani birisi o çok berbat bir şey diyebilir, o anlamı yükleyebilir. Somebody else, it's a disaster. Birisi için de bir felaket olabilir o yüklediği anlam o olaya. Somebody else, it's very funny, hilarious. Bazısı için o çok komik bir durum olabilir. For another person, it's interesting or educational. Bazısı için de o ilginç, eğitimsel bir durum olabilir yüklediği anlam. The event is one. Buradaki gerçeklik şu, olan tek bir olay var. The meaning each one is giving from their own mind. Ama her birimizin o olaya verdiği anlam zihnimizde değişik. So this is the sequence. Yani bu bir sıralama içinde gelişiyor. First, the event happens. Birinci olarak olay oluyor. Then very quickly, almost instantaneously, your mind gives meaning to it. Anında olan şey ise zihnimizin o olan olaya bir anlam vermesi, yüklemesi. It happens so fast you don't even realize it. O kadar hızlı gerçekleşiyor ki bu biz farkında bile olmayabiliyoruz. And then equally as fast Aynı derecede hızlı olan bir başka şey ise is the emotion is generated. bizim o duyguyu oluşturmamız, onu yaratmamız. Yeah. Event, meaning, emotion. Event, meaning, emotion. Yani bu şu sıralama şeklinde oluyor. Olay, yüklediğimiz anlam, duygu. Bu sıralama içinde dönüyoruz. Make sense? Bir anlam ifade ediyor mu bu size? Do you agree? Katılıyor musunuz? Fakat der, But we don't live like this. biz bu şekilde yaşamıyoruz. The illusion that we have, Bizim içinde bulunduğumuz yanılsama, illüzyon şu ki, the wrong belief that we carry, yanlış bir inanç, bizim taşıdığımız yanlış bir inanç şudur ki, is that the emotion is a direct result of the event. biz şu yanılsama içinde oluyoruz. O olan olay bizim duygumuzu, duyguyu yaratan şeyin o olayı oluyor. İllüzyonun içinde oluyoruz. So we say things like, for example, a simple example, I am so angry because of what this person said to me today. Biz şöyle bir şey söylüyoruz. Bu kişi bana şöyle söylediği için ben çok öfkeliyim diyoruz. I am so upset because of a certain situation in my life. Yaşamımdaki belli durumlardan dolayı ben çok üzgünüm diyoruz. I am so worried because of some behavior of someone. Yani birisinin davranışı veya tutumundan dolayı çok kaygılıyım diyoruz. This is actually not true. Aslında bu gerçek olan değil, gerçek bu değil. You're not angry because of what somebody said. Yani birisi bir şey söyledi diye siz öfkeli değilsiniz. You're angry because of the meaning your mind is giving to what he or she said. Siz öfkeyi deneyimliyorsunuz, öfkelisiniz çünkü sizin zihninizin o duruma, o kişiye yüklediği anlamdan dolayı. You're not upset because of the situation. You're upset because of the meaning your mind is giving to that situation. Yani siz üzgünsünüz çünkü o olan durumdan dolayı değil, sizin zihninizin ona verdiği anlamdan dolayı. We focus too much on the event and we focus less on the meaning. That's the problem. Biz çok fazla olan olaylara odaklanıyoruz ama o kadar kendi yüklediğimiz anlama odaklanmıyoruz. And this is the life of a slave because then events, people, situations are controlling and determining how I feel. Aslında bu bir köle yaşamı diyor çünkü durumlar, olaylar, insanlar benim nasıl hissettiğimi yönetiyorlar. So this is both bad news and good news for us. Şimdiye kadar söylediklerinin kötü bir haber olduğunu söylüyor ama şimdi de güzel bir haberi varmış. The bad news is there is no one else who is responsible for your negative emotions. Yani kötü haber diyor sizin olumsuz duygularınızı şey yapan, kontrol eden dışsal bir şey yok, kimse değil. There is no one else to blame. Ve suçlayacak kimse yok. So sorry about that. Hissettiklerimiz konusunda suçlayacak kimse yok. Ona üzgünüm diyor.
But the good news is exactly the same. Güzel haberi de aynı şekilde eşdeğer olarak cevabın aynı olduğunu söylüyor. Yani which means the way I feel is in my hands if I choose to practice that. To practice that, owning the meaning. İyi haber de diyor, eğer ben kendi hissettiklerimin sahibi olduğunu ve nasıl hissettiğimi ben seçiyorsam bu benim elimde. So emotional intelligence, stop trying to control the event, but rather give better meaning to the events. Duygusal zekanın dıştaki durumları kontrol etmek yerine benim o önüme çıkan sahnelere verdiğim anlamı daha iyileştirmek, daha olumlulaştırmak. It can even be for things in our practical personal lives. Yani bunlar bizim pratik kişisel yaşamımızda olan olaylar kadar günü uygulayabileceğimiz şeyler. Our personal relationship, the way somebody's tone of voice, somebody's facial expression. Hey, you can't control that, but you can control the meaning you want to give to it. Yani bu bizim özel yaşamımızdaki bir kişi olabilir, onun ses tonu veya yüz mimikleri falan bize belli duygular yaşatıyorsa biz ona hangi anlamı yüklüyoruz, yüklediğimiz anlamı değiştirebiliriz. Yeah. So, what is it that influences meaning? Peki o zaman bizim o olaylara yüklediğimiz anlamı etkileyen nedir? How can we give better or higher meaning to the events? Olaylara daha olumlu, daha iyi anlamlar nasıl verebiliriz? So then we have to explore the components of meaning. O zaman biz de o anlamı oluşturan bölümleri bir incelememiz lazım. The meaning of meaning. Yani yüklediğimiz anlamın anlamını incelememiz lazım. Right. Let's look at a couple of factors which influence meaning to see how we can improve that. Yani o yüklediğimiz anlamı etkileyen birkaç tane faktöre bakabiliriz. Alright. Before that, I just do need to do a time check. Bunu örneğini vermeden önce zamanı kontrol etmek istiyorum diyor. What time do we need to finish? Ne zaman bitirmemiz gerekiyor? Yani zaman kısmımız yok. Salon bilgisine göre devam edebiliriz. Yani konumuzda çok yoğun. Ne kadar var yani? It's up to interest and comfortable and there's no time. Let's fix the time so people know they can plan their. Yani zamanı belirleyelim de insanlar bir plan yapsınlar buradan çıktıktan sonra ne yapacaklarına dair. It's 1 a.m. Sabah karşı 12'den sonra bir uygun mu diyor, o zamana kadar kalabilir miyiz? Ben sahura gitmesini istiyorum. Let's say another like 20 minutes or so. 20 dakika daha fazla, yani ekstra 20 dakika daha olabilir mi? 15-20 minutes. 15-20 dakika. Hiç uygun mu der? Yes, then we can be focused, you have to keep looking at your watches. Yani o zaman biliyorsun 15 dakika sonra, 15 dakika sonra bitireceğiz. O zaman saatlerimizi kontrol etmeye ihtiyaç duymayız. Let's look at two things we can work on to improve the meaning. Hadi diyor, birlikte bu yüklediğimiz anlamı daha olumlaştıracak, daha yükseltecek iki tane faktöre bakalım. One thing is called context. Bunlardan bir tanesi içerik diyor. So the question here is, in which context do you see life? Yani yaşamı hangi içerik içinde görüyorsunuz? Which you may not have consciously chosen a context. Yani siz bilinçli olarak o içeriği seçmemiş olabilirsiniz. But you have absorbed context from family, media, education, society. That's your context in which you are seeing life. Belki onu siz yapmadınız ama içinde yetiştiğiniz ailede, toplumda, eğitim sisteminde, o kültürün içinde o içeriği içinize alıp özümsemiş olabilirsiniz. O sizin içeriğiniz haline gelebilir. Some people they see life as business. Bazı insanlar yaşamı bir iş dünyası, iş gibi görebilirler. Some people say they see life as a competition or a race. Bazıları da yaşamı bir yarışma olarak görebilir. Some see life as a Rekabet yarışma. Some may see life as, let's say, a battlefield.
Bazıları da savaş alanı olarak görebilirler yaşamı. Fighting at work, fighting in the traffic, fighting in relationships. Yani sürekli işte, ilişkilerde savaş içinde olabilirler. Some see life as some kind of prison or punishment. Yani bazılarınız da yaşamı bir hapishane ve bir cezalandırma şeklinde görebilir. So if that's the context you have of life, that's how you're going to treat life. Eğer yaşam konusunda böyle bir içeriğe sahipsek o zaman biz de yaşama ona göre davranmaya başlarız. But can we have a better context? O zaman soru şu, biz daha iyi bir içeriğe sahip olabilir miyiz yaşama dair? Here are two contexts which I think are very healthy and very good. Yani burada bize verdiği iki tane çok sağlıklı ve iyi bir içerik örneği varmış sunacağım. One is life as a school. Bir tanesi yaşamı bir okul olarak görmek. So if life is a school, then who are we? Eğer yaşam bir okulsa o zaman biz kimleriz? Life is a school, we are students, then who are the teachers? Eğer o zaman yaşam bir okulsa, biz de öğrencilerse öğretmen kimdir? Olaylar. Yes, yes, it can be. Evet, olaylar olabilir, öğretmenler. Özellikle Difficult people. Özellikle de o bizim yaşamımızda zor bulduğumuz insanlar öğretmenlerimiz. People you find difficult in your life, consider them teachers in disguise. O zaman diyor yaşamınızda zor bulduğunuz insanları onlar saklı sanki kepli kıyafet içinde olan öğretmenleriniz gibi düşünebilirsiniz. Do you have at least one difficult person in your life? Hepinizin yaşamında en azından bir kişi var mı diyor zor olan? Var mı? İşaretinizden birden fazla olduğunu görüyorum. Is that person in this room? O kişi şu anda bu odada mı diyor? Yoksa o kişi sizin yanınızda oturan kişi mi? Ya bu sorunun cevaplamak durumunda değilsiniz. Kendinize cevaplayalım diye paylaşmayın. Hayatını zorlaştıran insanlar olabilir. Etrafa bakmak zorunda değilsin. Well, that's true. For one of us, usually there's one or two people who know how to push your buttons. Yani yaşamımızda hepimizin diyor bir veya iki tane kişi öyle bizim özel yönlerimize bakacak kişiler var yaşamımızda. And it's usually in close relationships. Genellikle de onlar bizimle yakın ilişkide olan kişiler. Maybe a family member, a close friend, or somebody at work. Yani belki aileden birisi, yakın bir arkadaş veya iş yaşamımızda olan birisi. So the thing is, okay, if life is school, if we are students, if difficult people and situations are teachers, what is the curriculum? What is there to learn in the school? Tamam diyor, yaşam bir okul, biz de öğrencileriz ve öğretmenlerimiz var. Peki ders programımız nedir? This is the highest of all subjects. Yani bu diyor bütün konuların en üstünde olan bir konu. That is the study of virtue. O da erdemlerin eğitimi, çalışması. That's the thing we have to learn. İşte bizim öğrenmemiz gereken şey de o erdemler. For example, Mesela patience, sabır, tolerance, hoşgörü, self-respect, özsaygı, confidence, güven, forgiveness, affetme, bağışlama, understanding, anlayış, generosity, cömertlik or kindness, veya nezaket, courage, cesaret, humility, alçak gönüllülük, and so on. devam edip gidiyor bunlar. These are the things we have to learn through those difficult situations. İşte bizim öğrenmemiz gereken bunlar. Nasıl öğreneceğiz diyor. O zor durumlar içinden geçerek bunları öğrenmek. And the people that you find difficult in your life, Yaşamınızda o zor bulduğunuz insanlar, don't just label them difficult person. onları sadece etiketler yapıştırarak bunlar zor insanlar demeyin. But think for yourself, okay, teacher in disguise. Onun için de saklı, tepli kıyafet içinde bir öğretmen diye bakın. How
how can I learn? How can I grow through this? Ben bunun içinden nasıl büyüyüp gelişebilirim diye bakın. How can I spiritually evolve and emotionally evolve Ben nasıl in my relationship with this person or situation? Ben ruhsal ve duygusal yaşamında bu ilişki içindeki kişi içinde nasıl gelişebilir, evrimleşebilirim? So what you're doing there is Şöyle söylüyor, genellikle olan şudur ki usually happens is someone else or some other difficult situation will replace that. yani siz birisini yaşamınızdan çıkardığınız zaman bir başkası diyor veya bir başka durum sizin yaşamınız içine gelecektir. Now what is important, if something is too much for you, Burada önemli olan şu diyor, eğer bir şey sizin için çok fazlaysa you may change your situation or you may distance yourself from that person. yani siz o durumdan uzaklaşabilirsiniz veya o kişiyle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Don't do only that. Ama sadece onu yapmayın. In addition, also ask yourself, how can I become stronger? So if such a person I have to meet again, I don't lose my peace. So learn the lesson as well. Yani kendinize şu soruyu soruyor, ben bu durumda nasıl daha iyi baş edebilirim? Ben o kişiyle tekrar karşılaştığımda nasıl farklı bir şekilde davranabilirim? At least take the message, okay, I need to work on my tolerance, for example. Yani en azından diyor o durumdan, o kişiden bir mesaj alın. Mesela ben hoşgörü gücü üzerinde çalışmak durumundayım. So in the future, if you have to work with or be with somebody with a similar personality, now you have more tolerance to not be affected by that person's behavior. Gelecekte belki o kişiyle veya ona benzer bir kişiyle tekrar çalışmak durumunda kalırsanız o zaman o durumlara karşı daha fazla hoşgörülü hale nasıl gelebilirim üzerinde çalışmak. I found like two groups of people. Some people are always fighting with life. Yani genellikle iki tip insanla karşılaşıyoruz diyor. Birisi sürekli savaşan. Whenever you see them, there's a complaint, there's a criticism, and they tend to remain relatively immature emotionally. Yani duygusal olarak sürekli olgunlaşmamış bir seviyede kalanların yaptıkları sürekli şikayet etmek ve karşılaştırma yapmak. Other people, they seem to be growing every time you meet them. Diğer grup ise diyor her seferinde siz gördüğünüzde o kişiyi onlar sürekli ilerliyorlar ve gelişiyorlar. It's like they're on a journey, they're spiritually, emotionally maturing all the time. Sanki onlar böyle duygusal ve ruhsal olarak gittikçe olgunlaşan bir yolculuk içindeler. And what I found the difference is in the way of seeing the situation. Buradaki şey diyor fark, onların durumları, olayları, bakış açılarındaki farklılık. One sees a situation, I have to fight. I'm not going to say sorry. Like getting into ego issues. O sürekli savaşan, sürekli savaş içinde ve ben işte şey yapmıyorum, taviz vermiyorum, sürekli mücadele edeceğim, tepki göstereceğim şeklinde bir savaş içindeler. The other one saying, okay, this is a school for me. What can I learn? How can I grow through this? Diğer gruptaki de bu bir yaşam ve bu karşıma çıkanlar karşısında ben ne öğrenebilirim ve bunun içinde öğrendiklerimde nasıl ilerleyebilirim şeklinde bir bakış açısı. As it is said, don't just go through life, but grow through life. Yani yaşam içinden böyle geçip gitmek değil ama yaşamın içinde büyüyüp gelişmek önemli olan. And so school, I think, is a healthy context for us to give better meaning to situations. Yani yaşamı bir okul olarak gördüğümüzde o zaman da o kontekst içerik içinde yaşamı gördüğümüzde o bizim yüklediğimiz anlamda doğal olarak farklılaşacaktır. Another could be life is like theatre. Bir diğer şey de yaşamı bir tiyatro olarak görmek. As it has been famously said, the world is a stage and each person is playing their own part. Yani yaşamı bir tiyatro oyunu olarak görmek ve bunun içinde herkesin rollerini oynayan bir aktör olarak görmek. Everybody's been in theatre play. Yani hepiniz bir tiyatro gördünüz değil mi? Maybe as a child or belki çocuk olarak, belki okulda daha ileriki yaşamlarınızda. So when you're in theatre, there are rules. Tiyatroya gittiğinizde tiyatroda bir takım kurallar var.
rule is you have to play your part. Kural şu, siz kendi rolünüzü, kendi bölümünüzü oynamak zorundasınız. You can't play somebody else's part. Başkasının rolünü oynayamazsınız. In the middle of the play, you can't suddenly put on the director's cap and start telling all the other actors how they should be performing. Yani oyunun ortasında kendinize o yönetmenin şapkasını takıp yönetmen olarak diğerlerine hangi rolleri oynaması gerektiğini söyleyemezsiniz. If you do that, then you ruin the play. Eğer onu yaparsanız ne olur? Bütün oyunu bozarsınız. Then there is a penalty. Ve bunun karşısında da ödememiz gereken bir penaltı ceza olacaktır. So too it is in the theatre of life. Benzer şekilde yaşam tiyatrosu da böyledir. I have to be the best me. Let me be the best me I can be. Yani burada şöyle olmalıyız. Ben en iyi halim olmalıyım ve en iyi oynamalıyım. But let me not even mentally try to control parts of other actors in the play. Yani zihinsel olarak bile başkalarının rollerini, bölümlerini kontrol etmeye çalışmamalıyım. Even when you mentally correct other people, there is a penalty. Eğer zihinsel olarak başkalarının rollerini, bölümlerini kontrol etmeye çalışırsak, onun karşısında ödeyeceğimiz bir bedel olacak. Penalty is you lose your peace, you lose your happiness. O ödediğimiz bedel de huzurumuzu, mutluluğumuzu kaybetmek. It's not my job to be a mental policeman of other people's lives. Yani benim rolüm zihinsel olarak bir polis olup başkalarının yaşamlarını kontrol etme, dikte etme şeklinde değil. So in the theatre of life we are both performers, but also we are audience for each other. Yaşam tiyatrosunda biz hem oyuncularız, oyuncu aktörleriz, hem de oyunu izleyen seyircileriz. We have to learn the art of expressing and the art of observing as well. Yani biz kendimizi ifade etme ve başkalarının ifade ettiklerini gözlemleme sanatını geliştirmeliyiz. And if we practice and learn this art, we learn not to think too much. Eğer biz bu sanatı öğrenirsek o zaman çok fazla düşünmek zorunda kalmayacağız. And we learn to let go of this very damaging habit of controlling. Bize çok zararlı olan bu kontrol etme tutumundan uzaklaşmış olacağız. If you look at the root of anger, eğer öfkenin kökenine bakarsak, why people get angry? İnsanlar neden öfkeleniyorlar? Especially in relations with other people. Özellikle de başkalarıyla ilişki içinde kendinden öfkeleniyorlar. This desire to control. Çünkü orada kontrol etme arzusu var. Even on a mental level, trying to control someone's behavior, expressions, tone of voice, something. Yani bu kontrolü zihinsel düzeyde de yapıyoruz. Başkalarının ne söyleyeceğini, ne yapacağını, nasıl davranacağını. You learn to let go of the controlling tendency. Eğer biz bu kontrol etme eğiliminden vazgeçersek, give more importance to how I wish to respond. Ve daha fazla o duruma karşı nasıl cevap vereceğime odaklanırsam, notice how your anger begins to reduce quite dramatically. O zaman da öfkemizin ne kadar dramatik bir şekilde azaldığını gözlemleyebiliriz. Here is a simple principle you can apply straight away in your life. Yani yaşamınızda hemen uygulayabileceğiniz basit bir prensip var. It's the relationship between two things. İki şey hakkındaki bir ilişkiden bahsedecek. Control and influence. Kontrol etme ve etkileme. The more you try to control others, ne kadar fazla diğerlerini kontrol etmeye çalışırsan, the less you will influence them. O kadar oranda az bir şekilde diğerlerini etkileyebiliriz. If you try to control someone, it's like an aggressive energy. Yani birisini kontrol etmeye çalıştığımızda bu saldırgan bir enerji şeklinde dışa doğru gidiyor. So when people feel attacked, they put up their defenses. O zaman da insanlar kendilerine saldırılmış gibi hissediyorlar ve kendi korumalarını açığa çıkarıyorlar. And then of course it's very difficult to communicate when somebody's got their defenses up. Eğer kendilerini savunma duvarı yaratırlarsa o zaman da o kişiyle iletişim kurma, komünikasyon kurma çok zorlaşır. Very difficult to cooperate. İşbirliği yapmak da çok zorlaşır. But the less you try to control someone,
Ne kadar az kontrol etmeye çalışırsak birisini, the more you influence them. o kadar fazla oranda da onu etkileyebiliriz. In the sense that when you're not trying to control, there's a very pleasant, kind, positive energy coming from it. Yani birisini kontrol etmediğimizde, kontrolü çok az indirgediğimizde ortada hoş, pozitif bir atmosfer yaratırız. So naturally, people open themselves up, say, help you, do something for you, you need something. They feel secure to come close to you and cooperate with you. O zaman da insanlar kendini güvende hissedeceklerdir ve ben size ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim şeklinde yaklaşıp işbirliği açığa çıkacaktır. I think that's how long-term relationships become very stable when there is this, when we drop the controlling tendency. Kontrol etme eğilimini bıraktığımız zaman da uzun dönemli çok güzel bir ilişki devam edecek. I remember hearing a little story when I was a child which illustrated this principle. Yani bu prensibi gösteren bir hikaye var bu küçük çocuk hakkında. Would you like to hear? Söyleyeyim mi, paylaşayım mı sizinle? Do you like stories? Hikayeleri seviyor musunuz? Evet. All children like stories. Bütün çocuklar hikayeleri severler. The story was about a conversation between the sun and the rain. Bu hikaye güneş ve yağmur arasındaki bir diyalog, konuşma ile ilgili. And the rain said, I'm more powerful than you to the sun. Yağmur güneşe diyor ki ben senden daha güçlüyüm. And he said, look, I'll prove it to you. Ve sana bunu kanıtlayabilirim. So they saw a man walking in the street. Yolda yürüyen bir adam var. He was wearing a coat, just loosely sort of around it. It wasn't buttoned up, just wearing a jacket or a coat and walking. Yani bir tane ceketi var o yürüyen kişinin, üstüne böyle düğmelerini falan kapatmadan giymiş yürüyor. The rain and the wind is all together started blowing very hard. Yağmur ve rüzgar aynı zamanda çok güçlü bir şekilde yağmaya, esmeye başlıyor. You had to try and blow this coat off this man. Bu adamın giydiği ceketi neredeyse rüzgar çıkarıp üstünden uçacak hale getiriyor. And so what do you think the man did? When the wind was blowing harder and harder to rip this coat off this man, what do you think the man did? Rüzgar daha güçlü esmeye başladığında ve o ceketi çıkarıp yapacağını üflemeye başladığında o kişinin ne yaptığını düşünün, ne yapıyor olabilir? He buttoned up. Ve o düğmelerini kapatıp iyice sıkıca sarılır, uçmasın diye. So no matter how hard the wind and the rain tried, but they couldn't pull it off. He buttoned up and he was like this, holding on to his... Yani yağmur ne kadar güçlü, rüzgar ne kadar güçlü esse de o düğmeleri kapatıp sıkı sıkı sarıldığı için o rüzgar o ceketi alıp götüremedi. So the wind gave up. Ve rüzgar sonunda teslim oldu. The sun said, okay, now it's my turn. Şimdi de güneş dedi, şimdi sıra bende. The sun just came out and started shining brightly. Ve güneş açığa çıktı ve ışınlarını daha parlak bir şekilde göndermeye başladı. So the man obviously got hot, feeling hot, so he took off his coat. O adam sıcak havadan dolayı daha fazla havası ısındıkça ceketini kendiliğinden çıkardı. It's one of the simple stories you hear in childhood. Yani bu çocuklukta duyduğumuz basit bir hikaye. Very deep implications for life, for society, for humanity. Yani insanlık için, toplum için ama onun içinde bize verilen bir ders var. Yeah. Whatever you resist will persist. Yani neye karşı biz direniyorsak o var olmaya karşı güçlü bir direnç içine geçecek. Control is always met by resistance. Yani kontrol de aynı şekilde dirençle karşılık verir. And those energies never bring lasting harmony or lasting prosperity. Yani bu enerjiler hiçbir zaman uzun süreli işbirliği ve refah getirmez ilişkilere. Whether it's in personal life or whether we're talking global scenario. Yani bu kişisel yaşamımız olabilir veya evrensel senaryolar hakkında olabilir. So this seeing life as a theatre performance helps us to balance between what you may call as making something happen and letting something happen. Yaşam
seeing life as a theatre, Yani yaşamı bir tiyatro olarak gördüğümüzde lets you have this balance bu dengeye sahip olmalıyız. O da şu. between to make it happen and to let it happen. Yani bir şeyin olmasına izin vermek ve olanı varoluşlu şekilde onun olmasına izin vermek. There's times when you have to do something, you have to take action. Yani bir şey yapmak zorundaysanız bir eylem yapmak durumundasınız. Other times you just have to observe. Diğer zamanda da siz sadece onu gözlemlemek durumundasınız. With practice you get to know when to act and to observe, when to act and to observe. Bunu yaptığımızda da ne zaman eylem yapacağız, ne zaman gözlemleme konumunda olacağız. Eylem ve gözlemleme arasında dengeyi kurmak. As you can see, these are all big subjects for us, not just to hear about, but to apply, experiment within our lives. Yani gördüğünüz gibi bu konular çok önemli konular. Bu konuları sadece bilmek değil ama onları yaşamda uygulamak önemli. Because there is indeed a universe within every person. Çünkü gerçeklik şu ki diyor, hepimizin içinde çok büyük bir evren var. The outer universe is vast, the inner universe is much bigger. Yani dışsal evren de çok büyük ama içsel evrenimizi de öyle küçük görmeyelim diyor. İçsel evrenimizde neredeyse dıştaki evren kadar çok büyük, çok geniş. Our thoughts, our consciousness, our beliefs, our perceptions, how they all connect together and create a person. It's a great adventure to explore. Yani incelememiz, araştırmamız gereken o içsel dünyamızda düşüncelerimiz, nasıl algılıyoruz, ne anlamlar veriyoruz, nasıl baş ediyoruz o durumlarda. O çok büyük bir içsel evren. Okay, so I'm hoping that these things are useful for you and hope you can apply them in your life. Umarım diyor şimdiye kadar paylaştığım şeyler sizin için faydalı olmuştur ve bunları yaşamınızda uygulayabileceğiniz şeyler olmuştur. Let's just have a moment of silence to close, and then if there's anything you need to say, you can wrap up. Bir dakikalık sessizlikle kalarak paylaşımı bitirelim. Ondan sonra sorularınız varsa onlara geçelim. I'll just offer a short commentary in this moment of silence. Bu sessizlik anı için size bazı yönlendirici cümleler söyleyeceğim. This is called the star of peace. Bu huzur yıldızı egzersizi. So again, just bring your attention in towards yourself. Dikkatinizi kendi içinize yönlendirin. Bring your attention to the center of your forehead. Dikkatinizi alnınızın ortasına odaklayın. And here just visualize a beautiful star of peaceful energy. Orada huzur dolu bir enerjinin parlayan bir yıldızını gözünüzde canlandırın. This is the star of peace. Bu huzur yıldızı. Just to be with this image of the star of peace in the center of your forehead. Bu huzur yıldızı imajıyla zihninizin ortasında bir süre baş başa kalın. Feel that peace emerging from inside this tiny, wonderful star. Bu harika, küçük yıldızın içinden huzurun açığa çıktığını deneyimleyin. The star of peaceful light in the forehead, this is me. Bu huzur dolu zihninizin ortasındaki huzur dolu yıldız sizsiniz. I am peace. Ben huzurum. I am light.
Ben ışığım. Just be with this peace for 1 minute. Bu huzurla 1 dakika baş başa kalın. Size çok teşekkürler bugün buraya geldiğiniz için, bu etkinliğe katıldığınız için. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Mühendisler biliyorum sonuç almaktan hoşlanır. Biz bir şeyin sonucunu görmek isteriz. Deneylerden hoşlanırız. Deney yapıp deneyinde sonucunu aldığımız zaman ona ikna olduğumuza inanırız. Ben de diyorum ki kendimizi bir deney alanı gibi kullanıp kendi üzerimizde deney yapabiliriz. Çünkü ben kendi üzerimde denedim, deniyorum ve gerçekten bunun sonuçlarını aldım. Sonuçlarını aldığım için devam ediyorum, devam etmeye çalışıyorum. Meslektaşınız olarak naçizane sizlerin de kendi üzerinizde denemenizi öneririm. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi burada hani kendi iç dünyasında huzuru yakalamak için onun tuttukları bir öğretmen olarak hani bunlar gündeme geldi. Affetmenin yani burada insanı rahatlatacağı gibi bir takım bizim için önemli bir takım değerlere vurgu yapıldı. Peki şimdi biz birileri yanlış yapacak, birileri sürekli mağduriyet edip, birileri affedecek, öbürleri sürekli kararlı değil mi? Burada toplum nasıl huzura kavuşacak? Ben sizin sorunuzu kendisi tek ettim ama şimdi insanlar ayrılıyor diye zamanımızı da doldurduk. İsterseniz kendisine burada bireysel olarak gelip cevabını kişisel olarak duyabilirsiniz. Çünkü arkadaşlara verilen söz zaman doldurduk. Ayrılmaya başladılar.